Herkese merhaba arkadaşlar. Koca Kelle Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Kanalın en sevilen oyunlarından biriyle yine sizlerle birlikteyiz. Yine bu en sevilen oyunun da en sevilen içeriği olan editör savaşlarıyla tekrardan bir seriye başlıyoruz. Şimdi editör savaşlarını biliyorsunuz. Moblarımızı veya ne bileyim titanlarımızı veya tanrılarımızı savaştırıyorduk. Bazen hile kullanıyorduk. Bunlardan hangisinin daha güçlü olduğunu test ediyorduk veya etmeye çalışıyorduk. Öncelikle şöyle bir alan kurdum. Birkaç tane temple var. Bir tane şu ne bu? Artık arena mı deriz yoksa amfi tarzında bir yer mi deriz? Onun gibi bir şey. Şöyle de birkaç yani statü. Her neyse. Şimdi şuraya da buradaki savaş alanımız, buraya Er Meydanı adını verdik. Gördüğünüz gibi önceden burada hayatlarını feda etmiş birçok kahraman burada yatıyor. Şimdi bu tarafta Osiris Baba, Kral. Bu sanki en güçlü gibi görünüyor ama bakalım ileriki dakikalarda neler göreceğiz. Burada Kronos neredeyse oyunun ilk yapıldığından bu yana bize sıkıntı yaratan arkadaş. Bildiğiniz üzere Titans serisiyle bu da nalları dikmişti. Burada Guardian elinde altın kılıcı selamını da çaktı zaten. Bu tarafa baktığımızda Prometheus, bu da yanlış hatırlamıyorsam Titan bölümünde yine sıkıntı yaratan düşmanlardan biriydi. Gaia Titan bölümünde Kronos'u alt etmişti. Tabi burada bu ikisinin savaşını izlemeyeceğiz. Tabi izlesek bile buradaki senaryoyla bölümdeki senaryo belki de farklı olacak. Burada da kralların kralı. Şu an kendisi Tanrı Arkantos. Her ne kadar buradaki sıfatı düzgün bir şeye benzese de şu an burada yakından çok fazla düzgün bir sıfata sahip değil. Şimdi öncelikle bakalım şu Er Meydanı'na hangi iki yiğit gelecek ve bu iki yiğidin karşılaşmasının sonucu ne olacak hemen görelim. Evet arkadaşlar, Er Meydanı'na gelen ilk yiğidimiz Guardian oldu ve onu karşılayacak isimse burada bizim Arkantos babamız. Elinde mızrağıyla vücudundan çıkan artık ışıkla mı şimşekle mi diyelim, bakalım neler göreceğiz. Evet, şöyle hafiften tempolu koşar adımlarla Guardian'a doğru gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Ohoho. Oo. Burada Arkantos çok fazla etki yaratamayacak gibi görünüyor. Tanrı olmasına rağmen ki Arkantos gördüğünüz gibi yeteneğini kullanamıyor. Ve şu andan itibaren neredeyse hayat puanlarının yarısı inmiş durumda. Yarısından fazlası oldu. Ve çok fazla artık sürmeyecek gibi görünüyor Arkantos'un durumu. Evet, Arkantos şuradaki arkadaşlara katılmak üzere derken ve katıldı. Kral kazandı. Yani 250 bile değil hayat puanını götüremedi Arkantos ki biz buna Tanrı dedik. Hemen görelim ikinci sırada kim var? Tabi bu Guardian burada duracak. İkinci sırada Guardian'ı kim karşılayacak göreceğiz. Evet arkadaşlar, Baba Guardian burada bekliyor. İkinci rakibim kim olacak dercesine. Arkantos. Tabi burada tekrardan bunun hayat puanları yenilenmiş şekilde yine selamını çakıyor. Getirin benim rakibimi diyor. Ve burada ikinci rakip Gaia olarak göze çarpıyor. Şimdi tabi diyeceksiniz ki bunun crash hata 150, bunun ise 2000.
Ama şöyle de bir avantaj veya dezavantaj her ikisi için de. Bunun 50.000 hayat puanı var. Ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu yenileniyor. Burada da yenilenmeyen bir 20.000 hayat puanı var. Bakalım neler göreceğiz. Burek, Arkantos burada. Yuji, Ma Ostov. Sen anca Poseidon'ın betonarme statüsünü öldür diyelim artık. Ve Gaia yeri göğü inleten adımlarıyla Guardian'a doğru ilerliyor. Evet, aynen bahsettiğim gibi hayat puanları yenileniyor. Tabii Guardian'da ne kadar bir azalma var. Evet, yenileniyor. Şimdi yenilenen hayat puanlarında her iki tarafta da yenileniyorsa eğer yenişmeme durumları olabiliyor. Yani yenişemiyorlar her ne kadar izlesek de. Şimdi dakikalarımız 2, 11, 12, 13, 14, 15'i gösterirken birazcık bekleyelim. Bakalım Guardian'ın hayat puanı azalacak mı? Yoksa Gaia için farklı bir senaryo doğacak mı? Biraz bekleyip görelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika geçmesine rağmen Guardian'ın hayat puanı 2000 bile azalmadı. Ama tabi baktığımız zaman burada Gaia'nın hayat puanı neredeyse hiç azalmıyor. Şimdi bu böyle devam ettikçe tabii ki de yani Gaia'da Titan olduğu için hayat puanı sürekli yenileniyor. Bunu biz hani böyle bir süre beklesek, yani %1'i bile gitmedi daha. 5 dakika, 6 dakika oluyor, 7 dakika. Yani bu böyle uzun bir süreç olacak ve bu yüzden bu uzun sürecin sonunda da zaten Gaia en sonunda Guardian'ı alt edecektir diyebiliriz. Bu nedenle bu savaşın galibini her ne kadar çok doğru olmasa bile Gaia olarak belirliyoruz diyelim ve bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Evet arkadaşlar, Er Meydanı'nda Gaia bu defa sıradaki rakibini bekliyor. Gaia'nın ise sıradaki rakibi Kronos Baba oluyor. Yani Campaign modda sonucu her ne kadar bilsek de yine buradaki editör savaşlarındaki durumu tekrardan gözden geçirelim. Evet, Kronos kendinden emin adımlarla, iri cüssesiyle ve çirkin suratıyla yaklaşıyor. Derken yani Gaia yani çoktan Kronos'un hayat puanını yarıya indirdi. Evet, şu an yarının da çok altına düştü. Sürekli zaten Aduket tarzında özel gücünü kullanıyor diyelim artık. Ama Gaia'da herhangi bir etki olmuyor. Şu an kaybettik. Niye kaybettik onu da anlamadım. Yani daha şurada tabi Osiris duruyor. Derken yani bunun rakibi artık, yani Gaia'nın rakibi Osiris olursa çok saçma olacaktır. Bu defa tüm gücümüzle, yani bu sol tarafın tüm gücüyle Osiris demeyeyim, yani buradaki tüm üçlüyü bir karşılaştıralım. Bakalım ne kadar kısa sürede neyle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar, Er Meydanı'nda olaylar kızıştı, durum kızıştı. 3 arkadaşımız burada bekliyor ve diğer 3 arkadaşımız da burada. Tabi Osiris faktörünü düşünerekten bu alanın daha güçlü olduğunu düşünebiliriz ki durum bunu gösteriyor. Şimdi tabi burayı da küçümsememek lazım. Prometheus faktörü de kritik olacaktır. Şimdi yavaşça buradan bu iki arkadaşı buraya yönlendireceğim. Durum neyi gösterecek? Sonraki duruma göre de Osiris'i
buraya çağıracağım. Oh, Prometheus arkadan girdi. Hayır hayır hayır, sen dur. Sen dur. Ama duramıyor. Arkantos'un burada Prometheus, pardon, Prometheus'un burada Kronos'a karşı vaziyetini birazcık merak etmiştim. Tabii Gaia da var. Ha, özür dilerim. Guardian'ın burada Prometheus'a karşı durumunu merak ettim derken niye böyle bir şey oldu? Hemen bir bütün senaryoyu baştan alalım. Böyle olmaması gerekiyordu. Şimdi Er Meydanı'nda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi burada yalnızca Kronos öldüğü için yenik sayıldık. Bunun nedenini anlayamıyorum. Neyse o zaman Osiris bu bölgede kalsın. Bu iki arkadaşı yine yönlendireyim. Sen bir sakin. Senin Prometheus karşısındaki durumunu merak ediyorum. Guardian'ın yani. He tabi. Prometheus da Titan vasfında olduğu için hayat puanları yenileniyor. Arkantos burada sürekli yenilmeye devam ediyor. Tabi aynı şekilde Guardian'da, Kronos'un da yani bu ikiliye çok fazla, yani Gaia ve Prometheus'a çok fazla dayanamayacağını düşünerekten artık videoyu da sonlandırmak gerektiği için Osiris'i bu alana çağırıyorum. Hemen. Evet. Osiris faktörü devreye girdi. Arkantos tekrardan Er Meydanı'na gömüldü. Evet. Osiris ortalığı birbirine katıyor. Birazcık bekleyelim ve sonuç ne olacak görelim. Prometheus gitti, gidecek. Ve Prometheus da Arkantos'un ardından Er Meydanı'na gömülenlerden biri oluyor. Şimdi şöyle bir şey denemek istiyorum. Osiris'i geri çekip şurada bir dur. Bu ikilinin Gaia karşısındaki durumunu merak ediyorum. Gaia'nın hayat puanı sürekli yükselecek mi? Stabil mi kalacak? Evet, baktığımız gibi bu ikili maalesef Gaia'ya herhangi bir etki edemiyor. Gördüğünüz gibi. 300'lere düştü birazcık. 200'lere düşmeye başladı. Seyredelim. 19.000'e kadar erişecek mi? Evet, sanki erişecek gibi. Bu defa 100'lere gördü. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ki Gaia öncelikli olarak Kronos'u alt edip daha sonra Guardian'ı elerse, Guardian'ın hayat puanının artmadığını düşünerekten bu savaşı yine Gaia kazanacaktır diyebiliriz. Ama tabii ki de artık bu filmin de sonuna geldik. Bu hikayede yanan maalesef Gaia oldu. Gördüğünüz gibi yine Osiris faktörü devreye giriyor. 2000 ortalama hayat puanını çalarak Gaia'yı muhtemelen geldiği alana geri gönderecek diyebiliriz. Tabi bu sırada yani Gaia her ne kadar doğrudan Guardian'la savaşıyor gibi görünse de muhtemelen Kronos'a da bir etki sağlıyor. Her nedense Kronos eli başında, eli kulağında ya da artık selasını mı okuyor
dersiniz bilemiyorum ama Kronos selasını okuyaraktan muhtemelen yerin dibine gömüldü. Çok ilginçtir ki Kronos alt edildiği zaman doğrudan yenik görünüyoruz. Bu da çok ilginç. Evet, her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki editör savaşı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.